YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere dolma biber buzlukta nasıl muhafaza edilir ve nasıl hazırlanır bunun videosunu hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şimdi hemen videomuzun detaylarına geçelim. Ben 2 kiloya yakın dolma biber kullanacağım. Sizler dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Öncelikle dolma biberlerimizi güzelce yıkamakla başlayalım. Sonrasında bu baş kısımlarını bir bıçakla keserek orta çiğit kısımlarını alalım. Böyle bıçakla kestiğiniz zaman ağız kısmı daha geniş oluyor. Ve genelde ben bu şekilde yapıyorum. Ama dilerseniz baş parmağınızla orta kısımlara bastırarak yine o çiğit kısmını çıkartabilirsiniz. Ayıklamış olduğumuz biberlerimizi bir havlu kağıt sermiş olduğumuz tepsinin üzerine ağız kısmı alta gelecek şekilde kapatıp biraz kurumasını bekleyeceğiz. Yani biberlerimiz ıslak olmayacak. Kuruması gerekiyor. Ben böyle kenara kaldıracağım ve üstlerini kapatmak için şimdi domatesleri dilimleyeceğim. Bu şekilde hemen buzluktan dolma biberleri doldurduktan sonra üzerlerine kapak olarak kapatacağız ve çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi biberlerimi kenarda kururken ben de ince ince domateslerimi dilimliyorum. Domatesleri küçük domateslerden seçerseniz tam üzerine kapak olacak şekilde güzel olacaktır. Evet, böyle ince ince dilimliyorum. Dediğim gibi bunları da donduracağım. Yine buzdolabı poşetlerine koyup ve hemen buzlu bir şekilde biberlerin üzerine kapatıp yemeğimi pişmeye bırakacağım. Domateslerimi de dilimledim. Biberlerim de kurudu. Üst ıslak kalmasın. Dediğim gibi tamamen kuruması gerekiyor. Evet, şimdi artık poşetleme işlemine geçebiliriz. Ben biberleri ve domatesleri kilitli buzdolabı poşetlerine koyacağım. Bununla hem daha güzel görüntü olarak da güzel oluyor ve buzlukta da çok fazla yer kaplamıyor. Eğer bulabilirseniz bu kilitli poşetlerden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi dolma biberlerimizi bu şekilde yan yana gelecek şekilde birbirini sıkıştırmadan koyalım. Eğer çok fazla böyle sıkışık koyarsanız donduğu zaman kırılacaktır ve o bütünlüğü de bozulacaktır. O yüzden buzdolabı poşetinizin büyüklüğüne göre 3'er 4'er tane böyle üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Eğer böyle poşet bulamazsanız normal buzdolabı poşeti de olur tabii ki. Sadece dediğim gibi bununla daha muntazam oluyor ve çok fazla da böyle yer kaplamıyor buzlukta. O yüzden ben genelde buzluğa koyduğum yiyeceklerde bu tarz poşetler kullanıyorum. Evet, bu şekilde hepsini doldurdum. Şimdi kapatacağım ağzını ve hava alma işlemini, yani vakumlama işlemini yapacağız birazdan. Şimdi ikinci poşetimi de aynı şekilde dolduruyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu dolma biberleri pişirirken buzlu halde iç harcını doldurup pişirmemiz gerekiyor. Yani buzluktan çıkarıp da çözülmesini beklemiyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız kesinlikle buzluk tadı olmuyor ve inanın taze dolma biberden hiçbir farkı kalmıyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Dolma biberlerimin hepsini poşete yerleştirdikten sonra artık kilit kısımlarını kapatıp havasını alacağım. Köşede çok az bir şey yer bırakıyorum. Oradan bir tane pipeti içerisine bırakıp kenarlarını sıkıştırıyorum ve içindeki havayı çekerek alıyorum. Bu şekilde havayla temasını tamamen kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi içinde kesinlikle hava kalmadı. Aynı şekilde diğer poşetlerimi de hazırlayacağım. Bu yöntemi buzluğa koyduğunuz her yiyecekte kullanabilirsiniz. Kesinlikle içinde hava kalmıyor ve daha uzun ömürlü bir şekilde buzlukta, yani buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.
Evet, şimdi dilimlemiş olduğum domateslerimi de aynı şekilde kilitli buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Tek sıra halinde yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer üst üste koyarsanız yapışacaktır donduğu zaman ve alırken de alamayacaksınız. O yüzden mutlaka tek sıra halinde dizelim domateslerimizi. Domatesler donduktan sonra istediğiniz kadarını alıp kalanını tekrar buzluğa kaldırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey domatesin ve biberin buzlu halde kullanılması. Yani çözülmesini beklememeniz gerekiyor. Aksi takdirde eriyecektir ve kullanamayacaksınız istediğiniz şekilde. Evet, domateslerimi de bu şekilde yerleştirdim. Şimdi artık yine ağızlarını güzelce kapatıp havasını alacağım aynı şekilde. Havasını almak çok önemli. Dediğim gibi havayla temasını tamamen kesmek gerekiyor. Bu bütün buzluğa koymuş olduğumuz yiyecekler için geçerli. O yüzden bu pipet yöntemini mutlaka tavsiye ediyorum. Ben devamlı bu şekilde yapıyorum ve çok da memnunum. Buzluktan çıktıktan sonra hemen nasıl pişiriyorum onu da anlatmak istiyorum kısaca. Öncelikle iç harcını hazırlayalım ve sonrasında buzluktan dolma biberi çıkarıp buzlu halde iç harcını doldurup üzerine domatesini yerleştirdikten sonra hemen tencereye koyarak suyunu, salçasını, tuzunu atıp pişmeye bırakabilirsiniz. Buradaki tek püf noktası dolma biberin buzunun çözülmesini beklemeyin. Mutlaka buzlu halde doldurun iç harcını. Dediğim şekilde yaparsanız eğer inanın buzluktan çıkarıp pişirdiğinizi hiç kimse anlamayacak. Böyle 3-4 poşette olsa mutlaka buzluğunuzda bulundurun derim. Kışın gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Evet, bu şekilde buzluğuma kaldırdım ve donduktan sonra dilediğiniz şekilde ve dilediğiniz zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu önerimin sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bunun gibi daha birçok kış hazırlığı, turşu tarifi ve birbirinden güzel her bütçeye uygun tarifleri sayfamda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.